Selamünaleyküm, merhabalar. Kolay gelsin arkadaşlar. Dinleyen, izleyen arkadaşlarım hoş geldiniz diyelim. Cümlemize böyle başlayalım. Önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma için her zamanki gibi hisse taramalarına başladık. Sizler için belki bir nebze fayda sağlar diye 3-4 tane hisse analizi yapacağım. Bunlardan birincisi Polho, Polisan Holding. Sevgili dostlarım, hissenin teknik analizini yapmadan önce yasal ve insani olan duyurumuzu, kamu spotumuzu yapalım. Nedir bu kamu spotumuz? Malumunuz, biliyorsunuz, burada anlattığım hiçbir şey yatırım danışmanlığı, yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Çünkü ben sizin yatırım danışmanınız değilim. Hatalı görmüş olabilirim, yanlış görmüş olabilirim. Kendi teknik ve temel analizlerinizi yaparak işlem açmanızda her zaman fayda var. Bu birinci kısım. İkinci kısım, beğeniyorsan, fayda sağlıyorsan, umarım ki sağlıyordursun. YouTube'dan abone olman, Twitter'dan takip etmen benim için çok değerli. Bu arada şöyle bir ifade söyleyeyim. Dostlarım, YouTube üzerinden anlık herhangi bir şekilde grafik paylaşma gibi bir şansım yok. Paylaşılıyorsa da bilmiyorum. Twitter'dan özellikle ya işte destek, direnç, son durum, AKD, takas vesaire gibi konuları Twitter'dan daha hızlı paylaşıyorum. Oradan takip ederseniz daha iyi olur diye cümleyi burada bitireyim. Fazla uzatmadan hızlıca başlayalım. Sevgili dostum, şekli grafiğimizi 4 saatlik zaman periyodunda açtım. İlk bakacağım neydi? Diyordum ki bu veya bir başka hisse, bir tepe noktası alıyordum. 2, bir başka tepe noktası alıyordum. Düşen fiyat trendini kırmış mı, kırmamış mı? O kısma bakıyordum. Şekildeki gibi gördüğünüz, baktınız, 2 tane noktayı şekildeki gibi işaretleyeyim. Düşen fiyat trendini kırmış ve bu fiyat trendi üzerinde mum kapanışını yapmış. Şimdi bu birinci kısım. Bu burada dursun. Sevgili dostum, diğer şuradaki oluşan grafik şekline baktığınızda tanıdık bir şekil geliyor. Nedir bu? Alçalan kama takoz görüntüsü oluşmuş. Şekildeki gibi böyle yapayım. Şuradaki ihlali, bunun da rengini maşallah çok açık yapmışız. Şöyle yapalım. Buradaki ihlali ilk başta görmezden gelin diyorum. Sonra sebebini yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi diğer bir şekilde şu kısmı büyüttüğümde, sevgili dostum, şu arkadaşla bu arkadaşı şekildeki gibi birleştirir isem, bir tane de şuradan birleştirdiğimde bir tane takozda burada yakaladığımı görüyorsun. Zaten direnç çizgisini kırmış. Hemen hemen fiyat noktasına gelmiş. Şuradan bakarsak 16. Hatta önce bunun beklenti fiyat noktasına bakalım. Şöyle baktığımız zaman bunu alalım. Şu kardeşimizin üzerine koyduğumuz zaman burada fiyat beklentimiz nedir dersek 16.80 gibi bir fiyat beklentisi oluşabilir deriz. Şu içerideki takoz kama formasyonu için geçerli bu. Şimdi buradaki ihlali, ya hocam bu çok fazla bir ihlal oldu dersen, sevgili dostum, buradan alman senin için daha iyi olabilir. Hatta şu arkadaşı böyle yapmak şartı ile. Şimdi buradaki görüntünün
beklenti fiyat noktasına bakalım dersek şekildeki gibi baktınız, kırdığı yere koydum ve dedim ki fiyat beklentim 27.42. Yani bir aksilik olmaz ise şu küçük çizgilerimizi silelim. Fiyat buradan işleme girsem, bir aksilik olmaz ise 80.73 gibi bir kar marjı beklentim oluşabilir mi? Oluşabilir. Şimdi bu normal şartlarda beklentim bu. Şimdi biz bu beklentinin ne kadar gerçek veya yanlış olduğunu anlayabilmek için ne yapıyorduk? Diyorduk ki indikatörlerden de destek alarak bu hayallerimizin gerçekleşme ihtimaline bakıyorduk. Burada ilk açacağım indikatör neydi sevgili dostum? Üstel hareketli ortalama ve basit hareketli ortalama. Açalım. Şekildeki gibi gördüğün indikatörde üstel hareketli ortalama 9 ve üstel hareketli ortalama 21. Sonra da basit hareketli ortalama 50 ve basit hareketli ortalama 200'üm var. Burayı kapattım. İfadeyi şöyle biraz büyüteyim. Sen de gör. Tekrar aklında kalması için burayı EMA 9 olarak belirleyeyim ama bu çizgimin rengini değiştireyim. Şekildeki gibi olsun. Mavi çizgim EMA 9. Sarı çizgim sevgili dostum EMA 21. Şimdi kitaplarda ne yazıyor? Diyor ki kitaplarda kısa periyotlu hareketli ortalama, uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise, buradaki ifademiz EMA 9, EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi bu bizim için bir al sinyaliymiş. Peki bu doğru mu? Bakalım. Şöyle geçmişe gidelim. Evet. Bunun doğru olup olmadığını buradan kontrol edelim. Dostum 25 Ağustos 2023'te 11.44 fiyatından bir kesişim gerçekleşmiş. Bu kesişim nereye kadar götürmüş? Fiyatı 19.33'e kadar götürmüş. Yani o zaman kitaplarda yazanı backtest ettiğimiz zaman, yani kontrol ettiğimiz zaman kısa zamanlı hareketli ortalama, uzun zamanlı hareketli ortalamayı burada EMA 9 mavi, EMA 21 sarı renkli, mavi sarıyı aşağıdan yukarı doğru kestiği an bu bizim için bir al sinyaliymiş ve bunun doğru olduğunu gördük. Şimdi bu kısmı anladık umarım. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Üstel hareketli ortalamaları kapatıp basit hareketli ortalamalara baktığım zaman, şimdi sevgili dostum, basit hareketli ortalama ve üstel hareketli ortalama, yani basit 50, basit 200 bizim için önemli iki tane değer. Basit hareketli ortalama 50 ve basit hareketli ortalama 200 kesişimleri her zaman değerli. Bir tanesi Golden Cross, diğeri Death Cross olarak. Yani biri altın koşu, biri ölüm koşusu olarak geçiyor. Şöyle, burada kesişim gerçekleşmemiş ama geçmişte gerçekleşmiş. Bakın, kısa periyot, yani mavi olan 50 günlük basit hareketli ortalama 20 Haziran'da kesişimi gerçekleştirmiş. 10.21'den nereye götürmüş sevgili dostum? 19'a götürmüş. Yani buradan sen ben işlem açmış olsaydık, baktığın zaman %90.60'lık bir kar marjımız olacakmış.
Bu ifadede de baktığınızda sarı ve mavinin bölgesel olarak 200 günlüğün 14, 50 günlüğünde 13.87 gibi bir fiyat noktasında olduğunu görüyorsunuz. Yani bu formasyon işlevselliğini korur ise ne yapacakmış? 4 saatlikte Golden Cross oluşturacakmış. Burayı da anlatabildim umarım diyorum ve devam ediyorum. Sevgili dostum, buradaki anlattıklarımın biraz daha ayaklarının yere basabilmesi için 2 tane indikatörden daha yararlanıyordum. Bunlardan bir tanesi RSI, diğeri MACD'ydi. O indikatörleri de açalım. Şu kısmı biraz büyüteyim. RSI ve MACD indikatörleri için kitaplarda şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki kitaplar 30 ile 70 aralığında olacak. 50'den de büyük olursa tadından yenmez diyor. Neden? Alım yönlü işlemlerin arttığını bileceksin diyor. Şimdi bakıyoruz burada RSI'mızın 4 saatlikteki değerine 72. Yani ufak bir kar satışı yeme şansı var mı? Evet, var. Mesela burada 100 değerine gelmiş. Hatta geçmiş de diyebilirim. Şöyle baktığım zaman evet. 100 değerinde bir kar satışı yemiş. Mesela burada aynı şekilde bir kar satışı yemiş. Burada ufak bir kar satışı yemiş. Daha gerçekçi olabilmesi için baktığım zaman günlük grafikte 65 değerlerinde ve bu da benim için iyi bir değer olabilir. RSI'nin değeri bu. Sevgili dostum, RSI'dan sonra neye bakacaktım? MACD indikatörüne. Birlikte açalım MACD indikatörünü. MACD indikatörü de hareketli ortalamalar gibi 2 tane çizgiden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi MACD level, bir tanesi MACD'nin sinyal çizgisi. MACD level çizgisi mavi ile, sinyal çizgisi turuncu ile gösterilmiş. Kitaplarda aynı hareketli ortalama mantığı gibi şöyle bir ifade yazıyor. Diyor ki MACD level çizgisi MACD sinyal çizgisini aşağıdan yukarı doğru keser ise, grafikte mavi çizgi turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru keserse bil ki bu senin için bir al sinyalidir diyor. 21 Mart tarihi itibariyle de bu bize bir al sinyali vermiş. Sevgili dostum, şu kısmı kapatayım. Grafimiz biraz daha güzel gözüksün. Eğer bu formasyon endekste bir sıkıntı yaşamaz isek, normal şartlarda işlevsel bir şekilde hareketini gerçekleştirirse %80.73'lük bir kar marjı bize vaat ediyor. Tekrarlıyorum, burada anlattığım hiçbir ifade yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ben hatalı, eksik görüyor olabilirim. Siz daha iyisini görmekle mükellefsiniz. Kendi temel ve teknik analizlerinizi yapın. Herhangi bir finansal kayıpla karşılaşmamak için. İkinci olay, YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip ederseniz çok memnun olurum. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.